Midilliler geldi, daha sıcacık yemek varmış Yunanların ocağında. Sıcacık yemek. Bunların hayatları orada çok iyiydi, zenginlerdi, yaşıyorlardı. Buraya gelince deniz yakınıydı. Çok hastalığa uğradılar. Çok ölen oldu. İstememişler yani buraya gelmemizi bizim. Bunlar adam öldürür, adam yer bilmem ne. Türkçe konuşurduk. Türkçeyi de severdik. Türkçenin türküleri de, şarkıları da, her şeyleri daha tatlı. Katifeden kesesi, kayfeden gelir sesi, oturmuş kumar onunla ciğerimin küsesi. Gidenler buralıydı, gelenler oralıydı ve o insanların vatanları geldikleri yerdi. ...1923'ü 1924'e bağlayan aylarda Ege ve Akdeniz'de sıra dışı bir hareketlilik vardı. Çoğu yük gemisinden bozma yolcu gemileri Türkiye ve Yunanistan arasında on binlerce mübadili taşıyordu. Bu yolculuğun ana duraklarından biri bugün Tuzla'da İstanbul Üniversitesi Denizcilik Fakültesi Müzesi olarak kullanılan bir binaydı. On binlerce mübadilin Anadolu'daki yeni yaşamlarına başladıkları ilk yer burası. Tuzla'daki tahaffuzhane yani karantina binasıydı. Burada sağlık kontrolünden geçirildiler, aşılandılar, ilaçlandılar, elbiseleri yıkandı. Buranın dışındaysa onları yepyeni ve bilinmezliklerle dolu bir hayat bekliyordu. ...99 yaşında 2 mübadil, buradan geçen, burayı yaşayan 2 kişi fiilen anlattı. Dedi ki burada dedi duvar vardı. Biz burada üstümüzü çıkardık. Elbiselerimizi bunun içerisine koyduk. Elbiselerini buraya bırakan kişiler yine o mübadillerin anlattıklarını söylüyorum. Bunun içerisine alınıyorlar. Yine buhar veriliyor belli bir basınca kadar. Üzerlerine de buradan dezenfekte etmek için ilaç püskürtülüyor. Kaç kişi giriyormuş onların anlatımı? Onun söylediğine göre 20 kişi dedi ama 20 kişiyi alacak kadar büyük değil bana göre. Lozan Antlaşması'nın ek protokolü olarak 30 Ocak 1923'te Türk ve Yunan hükümetleri arasında varılan anlaşma uyarınca yaklaşık 200 bin Ortodoks Anadolu'dan Yunanistan'a, 350 bin Müslüman da Yunanistan'dan Türkiye'ye yollandı. Sadece İstanbullu Rumlarla Batı Trakyalı Türkler bu kapsamda değildi. Ancak protokolün 3. maddesi çok daha geniş bir nüfusu etkiliyordu. Buna göre Balkan Savaşları'ndan beri evini terk eden her Türk ve Rum mübadil sayılacaktı. Antlaşma bu haliyle yaklaşık 2 milyon kişinin geri dönüş yolunu tamamen kapattı. Antlaşmadan bir yıl önce İzmir'i terk eden ve bir daha evlerine dönemeyen Rumların görüntüleri, o dönemde bir Hristiyan yardım kuruluşu için çalışan George Magarian'ın kamerasına böyle yansıdı. Yunan ordusunun yenilgisiyle birlikte zaten 800-900 bin Rum Yunan topraklarına gelmiş bulunuyordu. Yani kucağındaydı bu mülteci meselesi Venizelos'un. Onun kafasında da yani bari buradan Müslümanları gönderelim, bu gelenlere de yer açalım şeklinde bir formül oluşmuştu. Lozan'a giden heyette verilen 14 maddelik direktif içinde azınlıklarla ilgili olan maddenin karşısında esası mübadeledir yazıyordu. Yani azınlıklardan kurtulmak istiyordu Ankara'da. Dolayısıyla tarafların o dönemdeki hakim anlayışı birbirine çok benzer. Halkların dramı da birbirine benzeyecekti.
Yeni kurulan iki ulus devlet, göçmenlerini nakletme ve yerleştirmede büyük zorluklar yaşadı. 6,5 yaşında Amasya'dan Yunanistan'a göçen Petros Mavrofridis yolculuğu unutmadı. Gözyaşları içinde terk ettik. Samsun'a yanaşan bir gemiye bindik. Ambarlara doluştuk. Gemi İstanbul'a vardığında geceydi. İlk kez bu kadar çok ışık görmüştüm hayatımda. Yolculuk çok zordu. Kız kardeşim yolculukta öldü. Denize attılar. Selanik'e gittik. Bir kışlada topladılar bizi. Her gün bir kişi ölüyordu. Oradan Volos'a gönderdiler. Doluydu. Yine inemedik. Pire limanına yanaştık. Orada karantinaya aldılar bizi. Sonra orada da yer bulamayınca yine Selanik'e geldik. Ve trenle Serez'e geçtik. Anatolya diye bir köye geldik. Ayrılan Türklerin evlerine yerleştik. Lütfü Gülcan 101 yaşında. Yolculuğa dair anıları silik ancak Türkiye'deki ilk günlerini hatırlıyor. Bostan ekmişti, bayı budamıştı babam, her şey hazır. Bıraktık, geldik bu ahırlar içinde yattık. Semalık almadılar. Birisi ölmüştü, yani kuduz olmuştu. Onun yerine gittik oraya. Sonra biz bina yaptık dışarıda, sazdan. Bu da Gelveri'de. Babam, kız kardeşim, mamam. Bu da iki çocuklar küçük oldu. Babamın kardeşi geldi, bir ayda öldü. Eleni Kaplanidou 4 yaşında Kapadokya'dan geldi. Yolculukta iki kardeşini, Yunanistan'a vardığında halasını kaybetti. Kapadokya'daki evlerini terk etmeden önce Yunanistan'dan gönderilen Müslümanlarla karşılaştığı günü hatırlıyor. Biz Yunanistan'a gitmek için kasaba meydanında toplandığımızda burada Kozani'den gönderilen Türkleri gördük. Çok yoksul ve yorgun görünüyorlardı. Yanımıza alamadığımız eşyayı onlara verdik. Örneğin gaz lambalarını vermek istedik. Ama onlar hiçbir şey almak istemedi. Sanırım üzülmememiz için önce bizim gitmemizi bekliyorlardı. Ama bu sırada dışarıdan gelenler yağmaladı. Kapadokya bölgesi Balkan Savaşları, 1. Dünya Savaşı ve Türk-Yunan Savaşı'nın ateşinden uzakta kaldı. Bölgedeki Müslüman ve Ortodoks halk bu gerilimden etkilenmedi. Belki de biraz da bu yüzden bölge halkı için ayrılmak diğerlerine göre daha zor oldu. Kaplanidou ailesi Güzelyurt'u terk ederken buraya yerleşenlerden biri de Endeş ailesiydi. Ziya Endeş buraya geldiğinde 1 yaşındaydı. Ailesi Rumların terk ettiği evlere yerleşti. Paralı olarak Mersin'de dolandırmışlar, 2 ayda gelmişler. Denizde. İkinci posta fakir olarak parasız getirmişler. İzmit'e bir günde çıkarmışlar. Onlar o tarafa işgal oldu. Samsun tarafına falan. Biz de bu tarafa getirmişler, Konya'ya. Güzelyurt, eski adıyla Gelveri, Anadolu Hristiyanlığı'nın önemli merkezlerindendi. Aziz Gregorius, milattan sonra 4. yüzyılda burada yaşadı. Buradaki Hristiyanlar Gregorius için bir kilise yaptılar. Mübadeleyle buradan ayrılırken onun kemiklerini de beraberlerinde götürdüler ve yeni gittikleri yerde Nea Carvali'de bu kilisenin aynısını inşa ettiler. Bugün orijinal kilise cami olarak kullanılmakta.
1924 yılında Kapadokya bölgesinde yaşayan 40 binden fazla Rum Yunanistan'a göç etmek zorunda kaldı. Büyük bir bölümünün yaşadığı yer burası. Neo Karvali olacaktı daha sonra. 300 tane ev yaptı Yunan hükümeti onlar için. Bu evlerden 50'si bugün hala ayakta. İşte onlardan biri de 84 yaşındaki Stella'nın evi. Kapadokya'dan göçen Rumlar Yunanistan'a halı dokumacılığını öğrettiler. Bunu mamamdan öğrendim. Mamam orada Kapadokya'da hep evlerde halı dokurlardı. Atina'ya yaptım. Burada Karvali'ye yaptım. Sarısapan, Kavala, Drama, Seres. Gelverililerin getirdikleri sadece dokuma tezgahları değildi. Örtülerde toplanıyorlardı. En birinci bizim şarkılar, eli diren bastırma, başka şeyler, öyle türküler, şarkılar ve hep konuştukları büyüklerin Türkçeden onlardan biz de öğrendik. Yemekler imam bayıldı, sarma, dolma, köfte, hep bu yemek atları, hep Türk atları. Onlardan biz büyüdük. Hemen annem şimdi bugünler yaptı, bastırma yaptı evde. Sucuk, kaser yapıyor. Tanımazdım, bilmezdim. Yıllar yılı gelmezdim. Senin için babam, dedem ağlardı da gülmezdi. Çağırmazsan gelmezdim, içi yanık gel veri. Sen bil ki ben dost geldim sana. Dolaştım kana kana. Döndüm yanan ormana. Dostum bil ki benim gel veri. Seni böyle görünce, geçmişine dönünce, herkes sana gülünce ben ağladım gel veri. Partin Hristofridis ikinci kuşak mübadil. Baba toprağı Güzelyurt'a ilk kez 1982'de gitmiş. Doğduğu toprağa ağıdı da o zaman yazmış. Güzelyurt'ta onu babasının arkadaşları karşılamış. Kimlerdensin oğlum dedim, Hristofor'un Giryakon'un oğluyum. Öyle deyince bu adam ayağa diz çöktü ayağa, ellerini açtı havaya, ağlıyor. Ağlıyor. Bir de diyor, bre oğlum diyor, bir de babanı getir. Öyle deyince ben de bir çeyrek ağlardık. Ağıt. Diyorsun babam da öldü gitti, öyle ağlardı, isterdi gitmeye, gidemedi. Bir gün bu eski kayfeydi, Çukur'du. Burada demişler Amerika'da helikopter diye o bilmiyorum. Bir küçük bir zat diyor, bir iki kişi binermiş diyor, kopçaya basan çıkarmış diyor. Öyle böyle. Anama diyor ki, avrat diyor, ölmeden buraya gelse de diyor, tallayı tabanı satacağım diyor, alacağım bir tane ondan diyor, basacağım, çek gel veriye. Kapadokyalı Ortodoksların birçoğu tek kelime Yunanca bilmeden gitti Yunanistan'a. Okula giderken her gün sopa atardı bize. Hocalar, öğretmenler. Paltaya vuruncadan çekur idirler. O birisi kaldırır beni, söyle lan bu ne, palta derdik biz. Palta, dayak, siz adam olmayacaksınız ve bilmezdik. Evde anam babam hepsi Türkçe. Babam ne vuruncağı bilmedi, öyle öldü zavallı. Anam o da bilmedi, 81'de öldü anam. Neyse, Türkçe konuşurduk. Türkçeyi de severdik. Türkçenin türküleri de, şarkıları da, her şeyleri daha tatlı. Yunan alfabesiyle yazılan Osmanlıca, Karamanlıca olarak biliniyor. Bölgede bugün de bu dilin izlerini görmek mümkün. Atina'daki Küçük Asya Enstitüsü'nde zengin bir Karamanlıca arşiv bulunuyor.
Buradaki kitaplar Karamanlıca dediğimiz Yunan harfleriyle yazılmış Osmanlı dili. Özellikle Kapadokya'da yaşayan Ortodoks Küçük Asyalılar din olarak Ortodoksluğu benimsemişlerdi ama dillerini kaybettiler. Türkçe konuşuyorlardı. Osmanlı alfabesi zor olduğu için onlara göre özgün bir formül buldular. Yunan alfabesiyle Osmanlıca dilini kullandılar. Yunanistan'dan gelen Müslümanların bir bölümü de uzun süre dil sorunu yaşadı. Ana dilleri Rumca olan, ana dilleri Makedonca olan, ana dilleri Bulgarca veya Pomakça olan, hatta ana dilleri Vlahça olan mübadiller var. Türkiye'ye geldiği 1924 yılından beri Çatalca'da yaşayan Lütfü Gülcan da uzun süre Türkçe konuşamadı. Abim çiftçiydi. Orada abime der, yok mu bir çocuk böyle göz buzakları oturtacak dedi. Anlamaz ki buzak ne? Biz muskar deriz. Getir sofraya ekmek gelinlerimize, sofra tamam uyar. Ekmek ne? Biz simit deriz. Sigorta σου σε μίτσιρ, θάνατο κλαδέψω. Mustafa Uzman, ikinci kuşak Girit mübadili. Mana σου πω, σύρθα να σε πάρω. Esas dil bizim o ya, Giritçe. Biz kaybetmedik dilimizi de. Biz zorlandık tabii. Zorlandık çok. İlkokulda mı öğrendiniz? Ben okudum ama bir şey öğrenemedim. Hiç. Yunanistan'dan gelenler Anadolu'nun dört bir yanına yerleştirildi. Çoğu Rumcayı kısa bir süre içinde unuttu. Hatıralarının sadece bir bölümünü aktardılar alt kuşaklara. Bu durumun biraz farklı yaşandığı nokta ise burası, Cunda Adası oldu. Ağırlıklı olarak Girit'ten gelenler yerleştirildi buraya. Yeni hayatlarına Rumların terk ettiği bu evlerde, bu mahallelerde başladılar. Kültürlerini uzun bir süre korudular. Bugün hala adanın sokaklarında kendi deyimiyle Giritçe konuşan çok sayıda kişiye rastlanmakta. Το μανδράκι να πάρνηθεί και με έναν με καμπήσει. Fileden, fileden, fileden. Kalmaz da zeki var ya, kalayısı. Kalayım yok satası yok, kalayım. Hasan Bölgel'in de ailesi Girit kökenli. Annem geçen sene öldü, Türkçe bilmiyordu. Babam da benim ufak geldi oradan. Annem de ufak geldi. Dedelerimiz tabii hep Girit'i söylüyordular. Ah işte şöyle, işte limonlarımız vardı, turunçlarımız vardı, portakallarımız vardı, hayvanlarımız vardı. Hep ah çekiyordular. Pios peteros, piani fide maloni. Abi bak ben öldüğüm zaman benim gibi de Giritçe bilen kimse yok galiba Cunda'da. O benim, bu. Eşim, bu oğlum. Eşim ilk pantolonu giyen kadın burada. Ve ata beraber biniyorduk. Ali Onay Cunda'ya Girit'ten geldiğinde 6 yaşındaydı. Göç ettikleri geminin resmi duvarında. Pader Mikrit ediyordu babam, bedbaht Girit diyordu. Ama bende bir nostalji yok. Hayır. Zaten nostalji olmadığı için babamın vefatından sonra Girit'ten getirdiği bütün evrakları yaktım.
O büyük bir hataydı. Çok büyük bir hata. Biz 1999'da Girit'e misafir davet üzerine gittiğimiz zaman doğduğum evi bulamadık. Babam bizi düşmanlıkla büyütmedi. Zaman getirdi, hadiseler diyordu babam. Birçok üçüncü kuşak Girit mübadili de Rumcayı koruyor. İzmirli gazeteci Süleyman Gençel de onlardan biri. Giritliler bir miktar sıkıntı çekmişler özellikle dil probleminden. Hatta siz Rumsunuz, Yunansınız tanımlaması da yapılmış çünkü adam Yunanca konuşuyor, Rumca konuşuyor, Türkçe bilmiyor. Ve kendinin Türk olduğunu, Müslüman olduğunu, Osmanlı olduğunu iddia ediyor ama Türkçe bilmiyor. Tabii benim doğup büyüdüğüm yer Ayvalık olduğu için o kültürü bir şekilde orada yaşıyorsunuz. 1970'lerde Ayvalık'ta biz 2 kanal seyrediyorduk. Mutlaka ERT'de ikinci kanal olarak karşımızdaydı. O nedenle de sürekli anten döndürürdük. Gittikleri ülkenin dilini bilmeyen mübadiller dışlandı, ötekileştirildi. Alaçata, Sesme. Uzun süredir mübadele üzerine araştırma yapan Dimitris Kazumis'in ailesi de Anadolu kökenli. Yunanistan'a Çeşme'den geçmişler. Birçok durumda gelenler iyi karşılanmadı. Bazı adalarda ya da küçük yerlerde sorunsuz yerleşenler oldu. Ama özellikle büyük şehirlerde çok da iyi karşılanmadılar. Onlara Türk tohumu anlamında Türkospori denildi. Ayrımcılığa uğradılar, suçlandılar. Babalarımız ve kardeşlerimiz Anadolu'da sizin için savaştı dendi. Yunanistan'daki ekonomik çöküntünün sebebi olarak algılandılar. Ama şu da önemli. Bu karşılıklı bir tutumdu. Göçenler de gittikleri yerdekilere mesafeli durdular. Bunun 2 nedeni var. Hem gördükleri tepki yüzünden hem de aslında bir geçicilik hissi vardı. Çoğu Küçük Asya'daki evlerine geri döneceklerini düşünüyorlardı. 1930 Ankara Anlaşması ile artık asla geri dönemeyecekleri ve yitirdikleri mülkleri için tazminat alamayacakları kesinleşti. Anadolu'ya gelenler arasında da benzer sorunlarla karşılaşanların sayısı az değildi. Alışveriş yapmadılar 15-20 sene. Ne kız aldılar ne kız verdiler. Böyle geçindi. Sonra şimdi karıştı yani. İstememişler yani buraya gelmemizi bizim. Bunlar adam öldürür, adam yer bilmem ne. İlk de bizim bacıyı verdi babam yerlere. Hatta sözü burada camide bile istemediler baba. Babam da pek şeydi öyle aşağı basmazdı. Burası sözü burada da gavurdu da demiş biz niye geldik buraya da. Hala daha istemezler çoğu. Yani 90-100 sene oldu. Ya ben de söylerim. Siz de söyleyin. Burada yerlisi yok buranın. Buranın yerlisi de hep dışarıdan gelme. Mübadilleri bekleyen bir diğer sorun da iskana dairdi. 1.200.000 göçmenden kalması gereken ev sayısı yaklaşık olarak 300.000. Türkiye'ye gelecek olan, Yunanistan'dan gelecek olan göçmenlere baktığınız zaman herhangi bir barınma sorununun çıkmaması gerekiyor. Ama Anadolu'da o kadar yoğun bir yıkım var ki savaşın etkisiyle ve bir de daha Türk ordusu henüz belli bölgelere girmeden oradan Ortodokslar göç ettiği için yerli halkın bazı evler hücumuna uğramış ve oralar işgal edilmiştir. Yanmadan, yıkılmadan ve bunun eline geçip yani bir zarara uğramadan ya da en azından yani boş kullanabilecek ev sayısı olarak Mübadele İmar ve İskan Vekili Mustafa Necati 25.000 sayısını veriyor. Göçmen neyle uğraşıyorsa gittiği yerde o işiyle hayatını kazanabilsin esası. Düşünülen bu.
Bir göçmen balıkçılıkla uğraşıyor. Siz onu götürüp Konya Ovası'na yerleştirirseniz o adam orada ne yapar? Adam bağcılıkla geçimini sağlıyor. Siz onu getirip çok güzel bir Rum evine yerleştirseniz kaç para eder? Mübadele zannedildiği kadar kolay bir olay değildi. Çünkü mal sahipleri, çiftlik sahipleri çiftliklerinden kovulmuş, şehire yönlendirilmişti. Yıllarca hazır parayı yediler. Çok zengin bildiğimiz insanlar burada parasız geldi. Kapadokya'da eski bir Rum yerleşimi olan Sinasos, bugünkü adıyla Mustafa Paşa'ya yerleştirilenler de İskan güçlükleriyle karşılaşmışlardı. Kuzey Yunanistan'da Makedonya sınırındaki Jerveni'den geldiler. Bizim dedelerimiz orada orman köylüsü. Orman köylüsü olduğu için tabii buradaki Kapadokya'da bu yapıya alışamıyor. Çünkü onlar hayvancılığı ve ormancılığı biliyor. Meslek itibariyle burada biraz zorlanıyorlar. İç göç başlıyor kesinlikle. Türkiye'nin çeşitli yerlerine göçler oluyor. Anadolu Rumları Osmanlı'dan gelen bir miras olarak ticaretle daha çok haşır neşir olmuş bir orta sınıfı temsil ediyordu. Ve bu Yunanistan'da çok zayıftı o dönemde. Dolayısıyla bu girişimcilik bilgisi bir kere buradan Yunanistan'a taşındı. Girit'ten gelenlerin Ayvalık'taki zeytinyağı üretimini ve ticaretini devraldıklarını da görmek mümkün. Ama galiba ekonomik açıdan Yunanistan'ın elde ettiği kazancı Anadolu göremedi. Mübadelede birçok ailede parçalandı. Özellikle Ali vakti yerinde olanlar oradaki konumunu korumak için Osmanlı tebaasında değilim ben, Arnavut tebaasındayım veya İtalyan tebaasındayım diye tebaa değiştirdiler. Tabii bunların çocukları doğdu ama bunlar sonuçta Müslüman. Bu insanların bir kısmı Müslüman olarak hayatlarını sürdürdüler ama bir kısmı tabii din değiştirerek orada kaldı. Aynı şekilde Türkiye'de de benzer şeyler var. Örneğin küçük çocuklar kaldı burada. Aile giderken 5-6 tane çocuk var. Çok sıkıntılı bir yolculuk. O çocukların bir kısmı Türk ailelerin yanına verildi. O çocuklar sonra o Müslüman ailelerin yanında Müslüman olarak yetiştirildiler. Ayşe Hanım da, Mehmet Bey'in eşi Ayşe Hanım da şey yapıyor. Ben gideceğim diyor. Hayır gitme diyor. Ayşe babaannenin ailesi Türkiye'ye göç etme kararı verince Ayşe yenge de Mehmet Bey'e diyor ki biz de gidelim. Ama yok diyor benim burada hani mal varlığım var, benim bir makam işim var, ben şu anda gidemeyiz. Daha sonra belki ama şu anda olmaz. Tabii hanımı Ayşe büyük babaanne ailesiyle beraber ben gidiyorum o zaman deyip Türkiye'ye göç ediyor. Mehmet Bey kalıyor orada. Orada bir Rum'la evleniyor. Oranın bütün kurallarına uymaya başlıyor. Kilisesinden tutun, papazına tutun, inanç anlamında da uyumak zorunda kalıyor bir de evlendikten sonra. Georgia hala illa çok küçükken yani o ayrıldıkları dönemde dedem hayal meyal hatırlıyorlar. Ama tabii orada kaldığı için Georgia oluyor ve oranın dini inançlarına göre ve konuşma olarak da Türkçe olarak kullanılmıyor tabii, Rum olarak kullanılıyor. Baba. Hafız Mehmet. Hafız Mehmet. O patığı su. Hafız Mehmet. Mehmet Yogo. Mübadil torunlarından biri de İskender Coşkun. Yıllar sonra ailesinin Yunanistan'da kalan üyelerini buldu. 2010 yılında gittik, bulduk. Tabii yani o duygu çok şey bir duygu. Yani çok ciddi duygusal anlar yaşandı aslında. Eski fotoğraflarla gidince aynı fotoğrafları onlar da koydular ortaya. Biz 3 gün zamanı her anı değerlendirip sürekli sohbet edip
birbirimizi çok daha fazla tanımaya çalıştık. İki toplumun mübadeleye yaklaşımı da uzun süre farklı oldu. Anadolu'dan göçen Ortodoks Rumlar, göçün ilk yıllarından itibaren dernekler kurdular, örgütlendiler. Gelen göçmenleri Yunanistan'a entegre etmek için onların hatıraları, travmaları Yunan tarih yazımına eklendi. Yavaş yavaş Küçük Asya Rumları ile ilgili tüm belge ve bilgiler genel anlamda Yunan tarihinin ve ulusal bilincin bir parçası oldu. Türkiye ise nüfus değişimini Yunanistan'ın Küçük Asya yenilgisinin bir parçası olarak gördü. Bir zafer öyküsünün parçası. Yunanistan mübadele kavramını kullanmıyor. Yunanistan Küçük Asya felaketi diyor buna. Yani 1922 onlar için esastır. 1922'de topraklarını terk eden Rumların dramıdır onlar için esas ve bunlara prosfiges, mülteci diyorlar. Mübadeleden söz edilmiyor. Dolayısıyla mübadelenin böyle iki taraflı olduğu olgusu kesinlikle kabul görmüyor. Türk tarafının mübadeleye yaklaşımı onlar da farklı bir boyutta bakıyorlar. Çünkü bir ulus devlet inşa ediliyor. Ulus devlette artık farklılıklara yer yok. Türkiye'de mübadeleyle ilgili araştırmalar 2000'li yıllarda hız kazandı. Lozan Mübadilleri Vakfı 2001 yılında kuruldu. Bugün Çatalca'da bir mübadele müzesi var. Son dönemlerde karşılıklı ziyaretler de arttı. Yunanistan'daki mübadiller Anadolu'dan getirdikleri ezgi ve dansları yaşatma çabasında. Folklor öğretmeni Savas Karakasidis'in ailesi Samsun ve Ordu kökenli. Dedelerinden öğrendikleri oyunları oynuyorlar. To çambaşin cepemnan taduvare yar yaraman cepemnan taduvare hoy oyaman. Rumlar 1922'den itibaren kitlesel olarak Anadolu'dan Yunanistan'a göçerken beraberlerinde müzik enstrümanlarını, şarkı sözlerini, makamları da getirdiler. Bağlama buzuki ile buluştu. Anadolu motifleri dik başlı alaycı Yunan ezgileriyle. Onlar ötekilerdi. Yaşanmışlıkları Atina kıyısındaki Pire'de, taverna ve esrar tekkelerinde isyankar rebet müziğinde yeni bir akım doğurdu. Mübadiller rebetiko müziğini yeni bir boyuta taşıdı. Manisa kökenli Yannis Niarkos bu müziği yaşatanlardan. Rebetiko, Anadolu'dan gelenlerle birlikte Yunanistan'daki liman kentlerinde filizlendi. Çünkü insanlar ilk liman kentlerine yerleşmişlerdi. En dramatik olanlar İzmir'de yazılanlardı. Güfteler göçle beraber Yunanistan'da sertleşti. Buradaki kabadayılar sahiplendi bu müziği. Toplumun dışına itilenlerin yaşam tarzlarının müziği oldu. Κάθε φορά που ανοίγεις δρόμο στη ζωή μην περιμένεις να σε βρει το μεσονύχτη. Yunan yönetmen Kostas Feris, 1983 yapımı Rembetiko filminde bu müziğe hayat verenlerin unutulmaya yüz tutmuş öykülerini anlatmıştı. 7 yaşındayken Türkiye'yi terk etmek zorunda kalan Marika'nın öyküsünü anlatıyordu Feris. Marika'nın çalkantılı yaşamı o kuşağın öyküsünün özetiydi.
Türkiye'de de geniş bir kesim unutulan, anlatılmayan, üstü örtülen öyküleri sinema ve edebiyat sayesinde öğrendi. Dido Sotiryu'nun Benden Selam Söyle Anadolu'ya kitabı Türk okuyucusuna karşı kıyıdan seslendi. Çevrilmeyi bekleyen çok sayıda kitap var hala. Yazar Vasilis Canakaris'in babası Edirneli, eşi de Bursa kökenli. Uzun süre mübadele üzerine çalıştı. İki tarafta birbirine yapabileceği en büyük kötülüğü yaptı. İnsanları dini kullanarak hapsettiler. Buradaki Türkler çok iyi Yunanca konuşuyordu. Oradaki Rumlar da çok iyi Türkçe. Onları ayırabilmek için dini maşa olarak kullandılar. Bence değişim olmasaydı iki tarafta sorun yaşamazdı. Barış ve demokrasi içinde yaşamlarını sürdürürlerdi. Canakaris, mübadele konusunu işleyen üçlemesinin ilk romanı Ağlayan Küçük Asya için tanıklıkların yanı sıra dönemin gazetelerinden de faydalandı. Yunanistan'ın mübadeleyi hemen kabul etmiş olması, Ege'nin iki tarafında da derin acı ve heyecan yaşanmasına neden olmuştu. Sadece son 10 yıl içinde yaşanan şiddet ve korkunç ölümler yetmiyormuş gibi, şimdi de yurdundan zorla koparılma harekatı yeni bir ölüm gibi beliriyordu. Mübadele öyküsü 20. yüzyılın en büyük ve dramatik göç öykülerinden biriydi. Bu denizin iki yakasına dağılanların büyük bir kısmı doğdukları yerleri bir daha asla göremedi. Sadece şanslı bir azınlık yıllar sonra hayatını kaybetmeden önce doğduğu eve, doğduğu topraklara gidebildi. Onlar eski dostluklarının üzerine yenilerini inşa edebildiler. Onların çocukları ve torunları da bu geleneği sürdürüyorlar. Farklı sebeplerden ötürü arası açılan iki toplum, mübadele öncesi hatıralar ve yaşanmışlıklarla yeni bir dostluk köprüsü kuruyor. Türkiye ve Yunanistan halkları arasında yakınlaşmanın katalizör rolünü mübadiller oynar. Çünkü Yunanistan nüfusunun yaklaşık olarak 1/4 mübadildir. Türkiye nüfusunun da yaklaşık olarak %8'i, %10'u mübadildir. Birbirimizi geçmişte düşman olarak gören insanlar bu ilişkiler sayesinde artık birbirlerini insan olarak görmeye başladılar. Benim memleketim burası ve diliyorum onlar da orada mutlu olsunlar, biz de burada mutlu olalım. Oradan getirdim toprak babamın mezarına, koydum anama da. Şimdi ben de diyorum çocuklara, ben getirebilirim ama ben ölünce diyorum oradan siz gidip getireceksiniz bir avuç toprak mezarıma koyun diyorum.